renk grubunuzu biliyor olabilirsiniz, tahmin ediyor olabilirsiniz veya kendi cilt alt tonunuza dair bir fikriniz vardır ve büyük ihtimalle renkli kozmetik alışverişlerinizde de bu özellikle rujlar konusunda bu alt tonu rehber edinmişsinizdir ve arayışlarınızı o yönde sürdürüyorsunuzdur. Duyduğum kadarıyla gelen sorular itibarıyla da ürünün sıcak ya da soğuk olup olmadığını anlamak aşamasında sıkıntı yaşandığını fark ediyorum. Eğer sizin de sorununuz ruj renginde doğru sıcaklığı, soğukluğu yakalayamamak ise büyük ihtimalle bir bilgi eksikliği olabilir. Bunu gidermeye çalışacağım bu videoda. Belki şöyle başlamam daha doğru olacak. Niçin bu yanılgılara sahip oluyoruz? Bunlardan birincisi, eğer bir renk danışmanı eşliğinde renklerinizi öğrendiyseniz fakat renk bilgisi verilmeksizin sadece bir renk paletine sahipseniz o renk paletindeki aynı rengi aramaya çalışmak ki onun soğukluğuna ya da sıcaklığına eğer aynı ise denk gelecektir düşüncesi, bu biraz zahmetli bir yöntem. İkinci konuda, eğer yine bir renk danışmanı eşliğinde renklerinizi öğrendiyseniz fakat ruj denemesine girişmediyseniz büyük ihtimalle dudak renginizin rujun renginde yapmakta olduğu değişimi tanımlayamıyor olabilirsiniz. Ve bunlardan üçüncüsü ve galiba en yaygın olan yanlış anlaşma, fondöten renginizin sıcaklığının, soğukluğunun veya nötr oluşunun sizin cilt alt tonunuza eşdeğer olduğunu sanmanızdır. Ve pek öyle değildir. Aslında bu konuyla ilgili detaylı bir video hazırladım. Onu da yukarıya bırakacağım. Eğer fondöteninizin alt tonu üstünden ruj alt tonu arayışına girdiyseniz yanılma olasılığınız %50 değil. Ve bir dördüncü konuda, aslında alt ton itibariyle doğru bir renk denemiş olmanıza rağmen memnun kalmayışınız olabilir. Bunun da sebebi belki gereğinden fazla koyu, belki gereğinden açık ya da tokluk diyebileceğim, doygunluk diyebileceğim, doygunluk miktarının sizin alıştığınızın dışında kalıyor olması olabilir. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Şuna da değinmezsem olmaz. Bazen doğru alt tonlu rengin illaki içimize sineceğini bekliyoruz. Fakat gördüğüm kadarıyla bazılarımız hem pembeyi hem kırmızıyı rahatlıkla kullanabilirken bazılarımız için dudakta sadece pembe ya da sadece kırmızı gibi bir sabit tercih söz konusu oluyor. O yüzden kendinizi kırmızı rujlarda iyiyseniz kendi alt tonunuzdaki pembe rujlara mahkum hissetmeyin. Denediğinizde bünyeniz bunu reddedebilir. Renk adedine toleransınız düşük olabilir. Belki renk tekrarından hoşlanıyorsunuzdur. İşte kırmızı pantolonunuzu giyip kırmızı rujunuzu sürmüş olabilirsiniz. Fakat eve döndüğünüzde o kırmızı rujun pembeye dönmüş olması asabınızı bozabilir. O yüzden rujun rengini koruması da önemli. Kırmızıysa 2 saat sonra da kırmızı olmaya devam etmesi bizler için önemli. Şimdi renklere geldiğimiz zaman, ruj seçimi renklerine geldiğimiz zaman ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diyerek bunların ikisine soğuk alt tonları, ikisine sıcak alt tonları atamak çok da yeterli gelmiyor. Bildiğiniz üzere renk gruplarını kendi içlerinde de 3'e ayırıyoruz. Ve evet, bu tipik mevsimler diyebileceğimiz sıcaklığıyla soğukluğuyla kendini gösteren mevsimlerde sıcak alt tonu ya da soğuk alt tonu tercih etmek iyi. Fakat o kadar çok insan var ki şimdi böyle düşündüğümüzde yaklaşık %66'lık bir kitle aslında sıcaklarla veya soğuklarla değil, daha nötr olarak varsaydığımız renklerle kendisini daha güvende ve iyi hissedebiliyor. Bu nötr renklere geldiğimizde de şunu söylememiz gerekiyor. Aslında ruj renklerini hani çok kabaca tanımlıyor olursak, kırmızılar var, bordolar var, pembeler var, nude diyebileceğimiz renkler var ve bunların her birinin nötr, sıcak ve soğuk versiyonları söz konusu. Birazcık bu konuya yönelelim ve soğukluk, sıcaklık nasıl anlaşılır onu görelim. Kesinlikle ve kesinlikle gördüğünüz ruj renginin doğru renk olduğunu varsaymayın. Az miktarda üründe evet gördüğünüz renk ve sürdüğünüz renk birbiriyle eşleşiyor. Bizi çok hayretlere düşüren sürprizler de olabiliyor. Renk analiz seanslarıma makyaj malzemeleriyle gelen hanımlardan gördüğüm kadarıyla görüntüde aynı renk ailesindeymiş gibi algılanan renkleri denediğimizde bir kısmının tamamen aksi alt tonlara sahip olduğu çok net. Bu da çoğu kişiyi çok şaşırtıyor. Bu konuda en güvenli yöntem şu: elimizin üstüne yoğunca ürünü sürüyoruz, dağıtıyoruz ve o dağıtma sonucunda çeperde kalan renk aslında o rengin alt tonunu ele veriyor.
Tabii renkleri böyle kırmızı, bordo, pembe olarak nitelendirdim ama kimi zaman da isimlendiremediğimiz bir sürü renge denk geliyoruz. Kırmızı pembe arası. Hepsine bir çözüm olması adına şunu önereceğim sizlere. Rujunuzu aldınız, denediniz, dağıttınız. Geriye bir turunculuk, bir kiremitlik kaldıysa sıcak alt tonlu bir ürünle karşı karşıyasınız. Eğer rengi dağıttığınızda geriye bazılarınız onu mavimsilik olarak görüyorsunuz. Pekala öyle tanımlanabilir. Lilamsılık, morluk, fuşyamsılık olarak nitelemek bana daha doğru geliyor. Eğer böyle bir lilamsılık, fuşyamsılık geriye kaldıysa onun da soğuk alt tonlu olduğundan emin olabilirsiniz. Turunculuğu veya lilalığı olmayan rujları da nötr kategorisine gayet rahatlıkla koyabilirsiniz. Tüm bunlardan sonra da aslında bilmeniz gereken şey şu: uygulamayı yaptığınızda o sıcak renk acaba biraz daha nötr olmuş mu? Veya kullandığınız o nötr renk dudağınızda biraz soğuk görünüyor mu? Yani kullandığınız ruj renkleri dudak renginizle karıştığında veya oradaki kimyasal bir durumdan dolayı, inanın bilmiyorum işin o kısmını, olduğundan daha sıcak, olduğundan daha soğuk gösteriyorsa işte bu durumda renk niteliklerinizden farklı nitelikte bir ruj alıp sürdüğünüzde renk paletinize uygun hale getirmeniz de mümkün. Yani aslında özetle şunu demiş olduk: İlkbahar ve sonbaharsanız illaki sıcak alt tonlu renklerde iyi olacaksınız diye bir durum yok. Eğer kış veya yaz grubundaysanız illaki soğuk alt tonlu renklerle iyi olacaksınız diye bir koşul yok. Bunun haricinde nötr renkler yine sizin rahatlıkla kullanabileceğiniz renkler. Bundan çok seneler önce arkadaşımdan öğrendiğim bir web sitesini de sizlerle paylaşayım. Eski bir site olduğu için hala veri tabanında eski tarihli ürünler de var. Fakat siteye girdiğiniz zaman bir alt tonu, bir ürünü ve bir rengi belirlemek suretiyle bu veri tabanından istediğiniz renkte rujları pekala listeleyebiliyorsunuz. Ve bu renkleri bir arada görme imkanınız da olduğu için seçiminizi rahat yapabilirsiniz. Dediğim gibi eski tarihli, üretime devam etmeyen, üretimi bitmiş ürünlerde bu veri tabanında var. Ama yine de faydalı olacağını düşünüyorum. Bir uluslararası web sitesi. Dolayısıyla Türkiye'de olmayan markalara da aslında değiniyor ama günümüzde Türkiye'de mevcut olan markalara da yer veriyor. Çok kişinin işini çözdüğünü söyleyebilirim. Bu da günün bonusu olmuş olsun. Çok değer verdiğim meslektaşım Yonca Hanım'ın söylemiyle ruj kadının megafonudur ve o megafonun o kadar doğru olması gerekir ki söylenenler doğru bir iletişim taktiğiyle güçlü şekilde karşıya ulaşabilsin. Öbür türlü ruj rengimize takılındığı zaman sözlerimiz de birazcık eksilerek gidiyor karşı tarafa. Umuyorum ki bu rengi dağıtıp altında kalan rengi teşhis etmek konusunda faydalı bir bilgi verebilmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.